Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz 50 Watt LED ampul tamiri incelemesi hakkında olacak. Piyasada satılan en ucuz lamba diyeyim. Yani marka vermek istemiyorum. Çünkü kalitesi bayağı bir düşük. Özelliklerinden bahsedeyim. Yani en azından kutu üzerinde yazan özelliklerden. Aşırı akım gelmesine ve şebeke voltajı değişikliklerine karşı korumalıdır denmiş. 30.000 saat kullanım ömrü var denmiş. 4500 lümen, 34 adet SMD 2835 LED varmış. Gücü 50 watt deniyor. Öncelikle 35 LED yok, 48 LED var. Normalde 50 watt için 50 LED olması gerektiği biliyorum ama yanılıyor da olabilirim. Neyse. Yani bu markalar sürekli değişiyor. Her yıl aynı cihaz farklı markalarda da sürülüyor veya birkaç firma aynı cihazı farklı markalarda sürüyor. Bunlardan yaklaşık 30 kadar tamir ettim. Birkaç tane kaldı. Onların da tamirini yapacağım. Bu arada da bir video hazırlamak istedim. 50 watt lamba budur arkadaşlar. Bu ebatlara T120 deniliyormuş. Bunu açmak için iki yöntem var. Bu tarafta silikonla yapıştırılmış. Burayı sıcak havayla döndürerek ısıtıp, hafif ısıtıp çevirerek açabilirsiniz veya benim yaptığım gibi şöyle bastırarak en zayıf noktasını bulduğunuz zaman bastıra bastıra giderek iyice gevşetip ondan sonra çevirip açabilirsiniz. Ben bunu daha önceden açmıştım zaten. Tekrar şöyle yapayım. Bu kısmı da genelde böyle olanları da çıktı. Düz oturanları da çıktı. Devre burada. LED sürücüsü şurada kalıyor. Burada 48 tane LED var. Bunun dışında başka hiçbir LED'ler dışında başka bir şey yok. Direnç falan yok. Şimdi LED'lerin arızalı olduğunu anlamak çok basit. Yani söylemiştim 30 tane tamir ettim. Hepsinde aynı. Arızalı LED'lerin üzerinde mutlaka lekeler oluşuyor. Şurada da görebiliyorsanız. Evet. Şöyle siyah noktalar. Zaten daha kötü arıza yapanlar daha da bir kararıyor, üstü simsiyah oluyor. Şimdi burada en büyük eksiklerden biri altında herhangi bir ısı iletici silikon yok. Artı iki vidada eksik atılmış. Buralar gevşek. Yani bu ledlerin soğutulması lazım. Soğutucu bu. PCB, alüminyum PCB. Fakat arada görüyorsunuz bir sürü boşluk var. Burada bir vida olması lazım. Burada da bir vida olması lazım. Artı ısı iletici silikon olması lazım. Şimdi led sürücüsünün artı voltajı burada. Eksi voltajı burada. Buna elektrik verdiğiniz zaman bu ledler arızalıyken burada 215-210 volt DC görmeniz lazım. Eğer hiçbir şey görmüyorsanız sürücüde kısa devre koruması olabilir. O zaman şu kabloları ayırıp ölçmeniz lazım. Yalnız çok dikkatli olun. Yüksek voltaj var. Hayati tehlikesi olur. Ona göre önleminizi alın. Sigortalı hat kullanın. Koruyucu gözlük kullanın. Bunları söylemem gerekli. Şimdi ben öncelikle her ihtimale karşı şuraya işaret bırakacağım. K diye yazayım. Kırmızı kablonun burada bağlı olduğuna dair bir işaret. Çünkü Çinlilerin ne yapacağı belli olmuyor. Daha önceden başıma gelmişti. Bir anakartta anakartın sembolü eksi gösteriyordu ama kondansatörlerin hepsi ters takılmıştı. Yani o yüzden bunlara dikkat edin. Hani nasıl olsa üzerinde artı eksi yazıyor.
hiç dikkat etmeden söküp de sonradan taktığınızda sorun yaşamayın. Benim başıma geldi. Şimdi bu kabloları sökeceğiz. Buradan da kartı ayıracağız. Havyonun ısısı çok yüksek olmadığı için biraz zor söküldü. Zaten bu da alüminyum. Eldiveni de kaptırdık lehime. Neyse. Gördüğünüz gibi kart bu. Şimdi burada söylediğim gibi arızalı ledler kendini belli ediyor. Bunları en kolay yoldan ölçmek için 5 volt DC 5 volt vererek ölçebilirsiniz. Artısı eksisi nedir derseniz resimde gördüğünüz gibi çentik oluyor. Çentiğin bulunduğu yer eksi. Multimetre ile ölçmeniz zor olur çünkü ledin çalışma voltajı 5 volt civarında, biraz yüksek kalıyor. Multimetrede ölçümü yapılmıyor. Yani benim elimdeki MY68 ölçmedi. Metex de ölçmedi. Şöyle iğne ile voltaj verebilirsiniz. Veya şu yolları da kazıyabilirsiniz. Şu ledlerimiz şurada. Çentik nereye geliyor? Aşağıya geliyor. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi ışık vermiyor. Şurada bile de bakalım. Ters mi yaptık? Ters yaptık galiba. Evet. Böyleymiş. Burada ikisi de seri. Bunların hepsi seri bağlı. 48 led. Birbirine seri bağlı. Bir de şu led üzerinde bir leke var ama ortasında değil. Sağlam olabilir bu. Burada bir bakalım. Evet, bu sağlammış. Başka da yani üzerinde leke olan bir led göremiyorum. Şimdi bu arızalı ledlerimizi sökelim. Önce şunun artı eksisini tekrar bir bakayım. Burada. Evet, şurası eksi. Bu da büyük ihtimal öyle bağlı. Eksi yukarı bakıyor. Ledleri bu karttan sökeceğim. Bu da aynı 50 watt bir lambanın kartı ama bu çok çok kalitesiz. Yani ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Sadece köprü diyot var. Başka da hiçbir şey yok. Hani 220 volt girişinde bir sigorta, bir filtre, başka hiçbir şey yok. Yani öyle bir şey nasıl bu piyasaya girebiliyor, hayret ettim. Zaten bunun arızası da bayağı bir kötü olmuş. Şu ledler tamamen kararmış. Şu led bayağı bir patlamış. Bundan söküyorum ledleri. Bundan bir iki tane daha çıktı. Diğerlerini de ondan sökerek tamir etmiştim, o kartlardan. Yani umarım hani
Bu ledler koli olarak alınmış. Bu Çinliler atıyorum işte kolide 10 tane var. 3 tanesini bunlardan mı kaptırıyorlar bilmiyorum ama acayip kalitesiz. Bu ledleri sökmek için sıcak hava kullanacağım. Yani havya ile de sökülebilir ama çok sıcak bir havya lazım. Alttan ısıtıp sonra yanlardan, o çok uğraştırır. Sıcak hava şart veya sıfır led almak lazım. Öncelikle sağlam ledleri bulalım. Bu sağlam. Bu da sağlam. Şimdi ledleri sıcak havayla sökeceğim. Sıcak havanın ısısını 300 derece civarında ayarladım. Kartın altından havayı vereceğim. Üstten ısıtırsam led'e zarar vereceğim kesin. İnci ledimizi söktük. İkincisi de hazır. Evet, arızalı ledlerimizi de söktük. Şimdi sağlam ledleri yerleştireceğiz. LED'in üzerindeki lehimler ve PCB üzerindeki lehimler yeterli olabilir. Ama yine de az bir şey lehim vermek lazım karta. Ne olur ne olmaz. Evet. Çentik bu tarafta yine de gelecektir, bir bakayım. Evet. Evet, lehim tuttu. Biraz daha şöyle kaydırayım. Evet, tamam, şimdi aldı. Ben bunu hani anlatmak biraz zor ama tecrübeyle anlarsınız. Hani led artık böyle
Biraz tutunup zor böyle kaymaya başlayınca lehim eridiğini, tutunduğunu anlıyorsunuz. Şuna da bir tekrar bakayım. Yukarı olduğunu görüyorum ama emin olmak istiyorum. Çentiğin çünkü lehimlemesi uğraştırıyor. Sonradan ters taktıysak tekrardan uğraşmak istemiyorum. Önden biraz ısıtma yapayım. Bu kaçtı. Ters döndü mü acaba giderken? Evet, ters dönmüş. Niye bu kadar uğraştım? Tamam, lehim aldı. Evet. Bayağı da ısıtmışız kartı. Her ihtimale karşı tekrar bir kontrol edeyim. Eksiler yukarı demiştik. Evet. Doğru şekilde montaj yapılmış. Evet, led değişimi bu kadar. Biraz uğraştırdı. Normalde o kadar uğraşmıyordum. Daha hızlı oluyordu ama video çekerken biraz zor oldu. Şimdi kartımızı bağlayalım. Çalışacak mı? Çalışmadı. Sıkamadık mı acaba? Evet. Bu duy kısmı oksit yapmış. O yüzden tam temas etmiyor. Şu şekilde bir deneme yaptım.
Buraya bir zımpara atsak büyük ihtimal düzelecek. Işık da gözümü aldı. Tavşan gibi kaldık. Tekrar deneyelim. Ya bizim duyuda sorun var. Duyuda sorun varmış arkadaşlar. Burayı zımparaladım ama çalışmadı. Şurada şu içte gördüğünüz kısmı biraz kastırınca, şunu da hafif kaldırınca sorun çözüldü. Şu tarafa tutayım. Gördüğünüz gibi. Daha şöyle yapayım. Belli oluyor mu bilmiyorum ama şu an çalışıyor. Şimdi montaj işine geçeceğiz. Videonun başında belirtmiştim. 2 vida atmışlar ve ısı iletici silikon sürmemişlerdi. Ben 4 vida atıp ısı iletici silikon süreceğim. Klasik beyaz silikondan. Bu kadar yeterli olur. Bu şekil montaj yapılabilir. Zaten şu 2 vida dışında şu delikler bir türlü denk gelmiyor. O da tam ortalanmıyor. O yüzden böyle montajı yapabilirim. Mikrofonu da takmayı unutmuşum. Evet, şu an çok daha iyi oldu. Buraya tekrar silikon, az bir şey silikon süreceğim. Şimdilik bunu atlıyorum. Evet.
aydınlatıyormuş. Aydınlatması güzel. Evet. Tamir olayı böyle. Ama söylediğim gibi yani oldukça kalitesiz. Yani montajı gerçi bu 4 vida takılıp ısı iletici silikon sürülseydi belki çok daha uzun süre dayanırdı. Yani bunlar olmadığı için kısa sürede arıza yapıyor. Şimdi bu led sürücüsünü inceleyelim. Onun hakkında da birkaç şey söyledikten sonra video bitecek. Led sürücümüz bu. Şöyle yakınlaştırayım. Normalde şöyleydi. Bunda girişinde, köprü diyot girişinde hiçbir sigorta veya bir filtre, hiçbir şey yok. Burada sigorta için yer var ama sigorta kullanılmamış. Direkt köprü diyota 220 volt giriyor. LED sürücü entegresi KP 10071 LSPA L53PG diye bir entegre. Giriş filtre kondansatörü 15 mikrofarad 400 volt. Çıkış kondansatörü de 2.2 mikrofarad 250 volt. Şurada da SM diye bir diyotumuz var. Başka da bir şey yok. Şurada da sanırım 10 ohm direnç var. LED sürücüsü de bu. Söylediğim gibi bunlarda hiç LED sürücü arızasına rastlamadım. Tüm lambalarda ledler arızalıydı. Onun dışında başka bir sorunları yoktu.